düşünün. Öyle ki yaptığı yıkımlar nedeniyle adı ölümle eşdeğer tutulsun. Varlığının hafızalardan silinmesi için sözlü ve yazılı olarak isminin dahi kullanılması bazı ülkelerde yasaklansın. İşte bu lider bir önceki videomuzda incelediğimiz dünyaya korku ve aynı zamanda da nam salmış hem de farklı düşünme yeteneği ve yaptığı yeniliklerle şu an dahi kullandığımız pek çok sistemin temellerini atmış olan Cengiz Han'dır. Bu videomuzda da Cengiz Han'ın askeri teknik ve stratejileriyle devrim yaratarak dönemin nasıl bir numaralı, yenilmez savaşçı gücü olduğunu ele alacağız. İlk videoyu izlediğinizi varsayarak başlıyorum. Geçmiş her zaman bize hatalarımızı görmemizde ve çok daha iyiye gitmemizde bir ayna görevi görür. Ünlü filozof George Santayana'nın dediği gibi geçmişi hatırlamayanlar onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. Cengiz Han da askeri bir sistem kurmadan önce geçmişte Moğol birliğinin yaşadığı yenilgilerin nedenlerini düşündü. O güne kadar birbirleriyle savaşmaktan başka bir şey yapmayan Moğol boylarını bir araya getirdi, onluk, yüzlük, binlik gruplara ayırıp yeni bir sistem yaratarak görev verdiği kişileri de liyakata göre belirledi. Bunu yaparken Cengiz Han'ın anahtar kelimesi ise sadakatti. Kabilelere duyulan sadakati kendisine yönlendirmeyi başaran Cengiz Han, Moğollar arasında otoriteyi çok iyi sağlamıştı. Biz de Cengiz Han'ın yaptığı gibi önce geçmişteki yanlışlarımızı inceleyip dersler çıkarıp daha sonra yolumuza hem daha doğru hem de daha sağlam adımlarla devam etmeliyiz. Aksi halde karşımıza çıkan engellerde ne yapacağımızı bilemeyiz ve asla ilerleyemeyiz ve belli bir seviyede bir süre kaldıktan sonra yok olup gideriz. Küçük bir hatırlatma yapayım. Biz insanız ve insanlık tarihindeki her olay doğrudan bizle ilgilidir. Bütün tarihten ders çıkarabilmek içinse sadece bakış açımızı değiştirmemiz gerek. Doğru bakış açısını yakalarsak insanlık tarihinin bizle ilgisini anlayabilir ve gerekli dersleri çıkarabiliriz. Belli bir bakış açısıyla tarihe bakarsak hataları göremeyiz ve gerekli dersleri çıkaramadığımız için de benzer hataları yaparak yok olup gideriz. Tıpkı tarihten adı silinen birçok imparatorluk ve kişiler gibi. Bu nedenle tarihe bakarken belli bir topluluğun gözünden değil, insanın gözünden bakın. Aksi halde gerçeği asla göremezsiniz. Cengiz Han kendisini Tanrı'nın cezası olarak görüyordu ve savaşırken egemenliğini kabul etmeyenleri kendi deyimiyle cezalandırıyordu. Cengiz Han savaşmadan önce her zaman karşısındaki düşmanına karşı merhamet gösteriyor ve bir çıkış yolu sunuyordu. Seferleri sırasında diğer krallıklara çoğunlukla barışçıl bir şekilde Moğol egemenliğini kabul etme fırsatı veriyordu. Yol boyunca direniş olmadığı sürece savaşılmaması ve kesinlikle yağmaya girişilmemesini emretti. Ancak egemenliği altına girmeyi kabul etmeyip direnenlerin hiçbirine de acımadı. Aynı şekilde kendi hakimiyeti altındaki bir şehir isyan edecek olursa o şehirdeki herkesi idam ederdi. Buradan Cengiz Han'ın en çok önem verdiği şeyin güven ve sadakat olduğunu tekrar görebiliyoruz. Cengiz Han ailesine, arkadaşlarına da çok önem verir ve onları korurdu. Bir gün Cengiz Han'ın damadı sefere gitti ve savaş esnasında öldürüldü. Cengiz Han'ın kızı kocasının ölüm haberini aldığı için acılıydı ve oradaki insanların öldürülmesini istedi. Cengiz Han da kızının isteği üzerine kadınları, çocukları, bebekleri hatta köpekler ve kedileri bile katletti. Hatta bazı şehir sakinlerinin yaralı olup ölmemesinden endişelenen Cengiz Han herkesin kafasının kesilmesini istedi. Kesilen kafalarla piramitler oluşturdu. Cengiz Han bu hareketiyle düşman birlikleri psikolojik olarak çöküntüye uğratacağını çok iyi biliyordu. Ve haklıydı da. Bunu duyan çevredeki şehirler Cengiz Han'dan korkar hale geldi. Cengiz Han psikolojik savaş konusunda da kimsenin aklına gelmeyecek yöntemler kullanıyordu. Çin'in bir kısmıyla yaptıkları savaş sonrasında pek çok esir aldığı Çinliyi ordunun en önünde savaşmaya zorladı. Ön saflarda bulunan Çinli esirler kentin surlarına uzun merdivenleri dayamayı başardığında karşı taraftaki Çinliler surlardan aşağıya kızgın yağlar döküyordu. Bu sırada surların altında kendi akrabalarını fark ettiklerinde ise daha fazla savaşmaya dayanamayıp teslim oldular. Bunun üzerine Cengiz Han ve ordusu rahatça kente girip insanlık tarihi
tarihinin en büyük yağmalarından birini yaptı. Bu yağma tarihçiler tarafından şu şekilde ifade edildi. Kemikten meydana gelmiş dağlar yükseliyordu kentin meydanlarında. Sokaklardan nehir gibi kan akıyordu. Her yer kanla ıslanmış, sokaklar kaygan hale gelmişti. İnsanların eti sokaklarda paramparça ediliyordu. Tarihçilerin yaptığı bu betimleme adeta Cengiz Han'ın insanlık tarihine çizdiği kötü resimlerden birini boyamak gibiydi. Cengiz Han'ın imparatorluğu süresince isyan çıkmamasının, halkın ona her koşulda ne olursa olsun büyük bir bağlılık duymasının ve onu sorgulamadan koşarak gözü kara bir şekilde ölüme gitmelerindeki en büyük sebep aslında Cengiz Han'ın en başından itibaren halkı hangi noktadan etkileyeceğini çok iyi bilmesi ve halktan istediği her şeyi kendisinin de yapmasıydı. Yaptığı bu hareket halkın gözünde kendisini yüceltilmesini sağlıyordu. Çünkü Cengiz Han halktan yapmalarını istedikleri şeyleri kendi de yapıyordu. Bu durumun halkta uyandırdığı izlenim Cengiz Han'ın otoritesini güçlendiriyordu. Çünkü bu davranışıyla Cengiz Han'ın kendi içlerinden biri gibi olduğunu düşünüyorlardı. Cengiz Han rahatlık olarak gördüğü ölümü kendi dinsel ve kültürel görüşlerinden ötürü iyi bir şey olarak saymıyordu. Savaşta ölenler için çok büyük bir saygı duyuyor ve tüm halkın katıldığı onurlu bir saygı töreni mutlaka düzenliyordu. Bunun sonucunda savaşçı olan halkın en büyük gayesi ulusu için savaşta çarpışarak ölmek haline geldi. Ve böylece Cengiz Han tüm savaşçılarını ölümden korkmayacak bir hale getirdi. Cengiz Han hareketleri ve davranışlarıyla tutarlı olarak kendini hiçbir zaman halktan ayırmadı. Lükse ve gösterişe önem vermedi ve hatta her türlü görkemli ünvanı reddederek imparatorluğundaki en küçük insana bile büyük saygı duyup onu koruyarak halkın güvenini ve hayranlığını kazandı. Böylece düşüncelerini ve yapmak istediklerini halka rahatça aşılayıp onları istediği gibi yönlendiren bir lidere dönüştü. Savaşçıları ve Cengiz Han arasında öyle bir bağ oluşmuştu ki Cengiz Han savaşçılara maaş vermez, tam aksine savaşçılar yağmadan topladıklarını Cengiz Han'a getirirlerdi. Cengiz Han'ın sağladığı bu otorite imparatorluğun içinde isyanların çıkmasını da önlüyordu. Az önce söylediğim gibi bunun nedenlerinden biri halkın Cengiz Han'ı kendilerinden biri gibi görmesiydi. Çünkü Cengiz Han halktan ne yapmasını istiyorsa önce o şeyi kendi yapıyordu. Aslında biz de lider konumunda olduğumuz zaman veya tam tersi olarak bizim topluluğumuzun lideri daha üstten bize bakıp kendini üstün görüp bize saygı duymazsa, sadece emirler yağdırıp bunu yap, şunu getir derse bir süre sonra topluluk içinde isyanlar başlar ve liderin sözü dinlenmeyip aşağıya indirilmeye çalışılır. Aynı şekilde biz de lider olduğumuz bir toplumda bu şekilde davranışlar sergilediğimizde topluluğun kontrolünü kaybederiz ve yıkım kaçınılmaz hale gelir. Ama karşı tarafı anlayan, saygı duyan, aynı şartları paylaşan, koruyup kollayan bir lider topluluk içinde benimsenir ve sonuna kadar takip edilen bir kişiye dönüşür. Cengiz Han'ın yaptığı önemli adımlardan biri de detaycı olmasıydı. Yaptığı her seferden önce sağlam bir hazırlık yapardı. Kabilenin her üyesi savaşta bir görev üstlenir ve seferberlik sırasında devasa bir mekanizmanın dişlileri gibi uyumlu bir şekilde hareket ederlerdi. Tüm halkı, her bir eşyayı büyük bir dikkat ve titizlikle gerekirse gece gündüz birebir olarak kontrol ederdi. Hatta bunu kendi sözüyle şöyle ifade etmiştir. Bir çivi kaybolduğu için bir nal kayboldu. Bir nal kaybolduğu için bir at kayboldu. Bir at kaybolduğu için bir atlı kayboldu. Bir atlı kaybolduğu için bir haber kayboldu. Bir haber kaybolduğu için bir savaş kaybedildi. Ve bir savaş kaybedildiği için bir imparatorluk yok oldu. Ve tüm bunlar sadece bir çivi kaybolduğu için yaşandı. Moğollar genelde şok taktikleri kullanıyorlardı. Sahte geri çekilmeler ve sürpriz saldırılar yaparlardı. Mesela savaşa başlamadan Çin İmparatorundan gelen barış teklifini Cengiz Han kabul eder gibi görünüp geri dönmeye başlayınca Pekin Sarayı bir an kurtulduğunu sanarak rahat bir nefes aldı. Tam bu sırada tekrar saldırıya geçen Cengiz Han ülkenin çok büyük bir kısmını çok kısa bir sürede ele geçirdi. Cengiz Han'ın en sansasyonel hareketlerinden biri de savaşta mancılıkla vebalı insanları karşı tarafın ordusunun üzerine atmasıydı. Bu şekilde kendi savaşçılarını karşı tarafın bölgesine bile sokmadan düşmanlarının tamamen hasta olup güçten düşmesini ve ölmesini sağlıyordu.
Cengiz Han mancınık kullanmayı esir aldığı Çinli mühendislerden öğrenmiş ve onlara karşı kullanarak güç kullanmadan zafer kazanmıştı. Burada biz şunu görüyoruz. Güçlü bir zeka pek çok silahtan veya kalabalık bir ordudan daha kuvvetlidir. Biz de eğer hayatımızda verdiğimiz herhangi bir mücadeleden galip gelmek istiyorsak elimizdekileri en iyi nasıl değerlendirebiliriz veya sahip olduklarımızı yeni taktikler geliştirmek için nasıl değişik şekillerde kullanabiliriz diye düşünmeli ve herkesten farklı bir bakış açısıyla ele almalıyız. Yaptığı hareketlerle Cengiz Han askeri bir deha olduğunu ve askeri teknikleriyle devrim yaratarak o dönemin bir numaralı yenilmez savaşçı gücü oldu. Aynı zamanda Cengiz Han, tarih boyunca Rusya'yı kışın işgal edebilen tek ordu olan Moğol ordusunun lideriydi. İşte bu nedenle Sovyet Rusya onun varlığını hafızalardan silmek için sözlü ve yazılı ismini kullanmayı yasaklamıştır. 40 milyona yakın insanı katlettiği için dünyanın iklimini değiştirmiştir. Emrindeki Moğol orduları dünyanın %22'sini fethetmiş ve 40 milyondan fazla insanı öldürmüştür. Böylesine büyük bir katliamdan sonra geniş bölgelerde nüfusun seyrekleşmesiyle sürülmeyen tarlalar ormanlara dönüşmüş ve bu ormanlar atmosferden daha fazla karbonun temizlenmesine neden olmuştur. Moğol istilasının atmosferden temizlediği 700 milyon ton karbon bugün küresel olarak benzin tüketimiyle üretilen karbon miktarına eşittir. Bu araştırmanın sonucunda Cengiz Han ilk küresel soğutma yapan kişi unvanını almıştır. Aralık 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post gazetesi Cengiz Han'ı son 1000 yılın en önemli adamı ilan etti. Cengiz Han aynı zamanda Michael Hurt tarafından belirlenen tarihin en fazla etki bırakan liderleri arasında 29. sırada yer alırken 1998'de Dr. Arwell'ın araştırması sonucunda 1000 yılın en büyük 10 kültürel efsanesinden biri olarak belirlenmiştir. Peki Cengiz Han'ın bu denli efsane bir lider olmasının nedeni neydi? Bütün şehri yakıp yıkması mı veya insanların kafalarından piramitler yapması mı? Hayır, bunlardan hiçbiri değil. Cengiz Han efsane bir liderdi. Çünkü dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakıyordu. İçinde bulunduğu çağın şartlarına göz yumup hareket etmiyor, düşünüyordu, yaratıyordu. Her seferinde daha yenilikçi olmak için çaba gösteriyordu. İnsanların göremediklerini görüyor, duyamadıklarını işitiyordu. Diğer insanlar gibi düşünmeyip onların baktıkları çerçeveden dünyaya bakmıyordu. O etrafındaki çerçeveleri kırıp atıyordu. Yepyeni ve araştırmacı gözlerle etrafını inceliyordu. İşte Cengiz Han bunun için şu an günümüzde bile bütün dünyanın kabul ettiği efsane bir lidere dönüştü.